Tarihte kahramanların isimleri hep öne çıkar. Ama bu kahramanlıkların, destanların, efsanelerin ardında çoğu zaman görünmez kahramanlar vardır. Kadınlar. Onlar bazen bir aşk uğruna imparatorlukları sarsar, bazen bir kahraman ayağa kaldırır, bazen de kendi başına bir destanın öznesi olur. Mitolojiden halk hikayelerine, efsanelerden tarihi olaylara kadar kadın figürleri hep bir dönüm noktası. Ama ne yazık ki onların hikayeleri çoğu zaman gölgede kalır. Bugün efsanelerin arka planına iniyoruz. Hangi kadınlar kralları savaşmaya itti? Hangi kadın bir imparatorluğu aşk uğruna değiştirdi? Hangi kadının acısı bir efsaneye dönüştü? Hazırsan tarihin tozlu sayfalarından bu unutulmaz kadınları birlikte çıkaralım. Troya Savaşı'nı başlatan kadın Helen. Helen, güzelliğiyle efsanelere konu olmuş bir kadındı. Sparta kralı Menelaos'un eşi olan Helen, Troya prensi Paris'e aşık olunca tarihin en ünlü savaşlarından biri başladı. Troya Savaşı'nın sebebi olarak anlatılsa da aslında o sadece dönemin politik hesaplaşmalarının ortasında bir figürdü. Efsaneler onun aşkını bir ihanet gibi gösterse de bazı tarihçiler Helen'in kendi rızası dışında Troya'ya götürüldüğünü savunuyor. Bu hikayede Helen bir kadın olarak güzelliğin nasıl bir silaha dönüştürüldüğünün sembolü. Yıllarca kralların ve savaşçıların kararlarıyla şekillenen bu olayda Helen sadece bir bahane olmuş olabilir. Ama yine de onun adı tarihin en büyük savaş destanlarından birine damgasını vurdu. Binbir Gece masallarının ustası Şehrazat. Şehrazat zekasıyla kaderini değiştiren kadın figürlerinden biridir. Her hükümdarı Şehriyar ihanete uğradığı için her gece bir kadınla evlenip sabah öldürüyordu. Şehrazat kendi hayatını ve diğer kadınları kurtarmak için bir plan yaptı. Her gece hükümdara yarım kalan bir hikaye anlatarak onun merakını canlı tuttu ve öldürülmekten kurtuldu. Binbir Gece boyunca anlattığı masallar sadece bir kurtuluş yolu değil, aynı zamanda bir kültür hazinesi. Şehrazat, kadınların zekasıyla nasıl hayatta kalabileceğinin ve bir hükümdarın bile aklını nasıl değiştirebileceğinin efsanevi örneği o. Aşk uğruna imparatorluk değiştiren Hürrem Sultan. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadınlarından Hürrem Sultan, kölelikten sarayın en etkili ismine yükseldi. Kanuni Sultan Süleyman'a duyduğu aşk ve zekası onu sadece bir sultan eşi değil, aynı zamanda bir devlet adamı kadar güçlü kıldı. Haremdeki kadınların kaderini değiştiren kanunlar çıkarttırdı ve Osmanlı siyasetine yön verdi. Efsaneler onu hırslı ve entrikacı olarak anlatır ama gerçek şu ki Hürrem Sultan dönemin şartlarında kadınların sesini duyurmayı başarmış nadir figürlerden biriydi. Onun hikayesi aşkın ve zekanın bir araya geldiğinde nasıl tarih yazabileceğini gösterdi. Bir kraliçeden fazlası Kleopatra. Mısır kraliçesi Kleopatra sadece güzelliğiyle değil, politik zekasıyla da Roma İmparatorluğunu sarsan bir isimdi. Sezar ve Antonius'la kurduğu ittifaklar onu hem hayatta tuttu hem de imparatorlukların kaderini etkiledi. Kleopatra kadınların sadece bir aşk figürü olmadığını, aynı zamanda siyasi bir güç olabileceğini gösterdi. Efsanelerde çoğu kez bir baştan çıkarıcı olarak anlatılır ama aslında o dönemin Mısır'ın bağımsızlığını korumak için mücadele eden bir lider. Onun hikayesi kadının bir imparatorluk kadar güçlü olabileceğinin kanıtıdır. Sadakatin simgesi Penelope. Yunan mitolojisinde Odysseus'un eşi Penelope, efsaneler arasında en sadık eş figürlerinden biridir. Odysseus yıllarca savaştayken Penelope ona aşık olan taliplerini zekice oyunlarla oyaladı ve kocasına olan bağlılığını hiç bozmadı. Penelope'nin hikayesi sadakatin ve sabrın bir kadının elinde nasıl efsaneleştiğini gösterdi. O sadece kocasını bekleyen bir kadın değil, kendi zekasıyla çevresindeki tüm baskılara direnen bir kahraman. Aşk uğruna ihanet eden kadın Medea. Yunan mitolojisinde Medea, kahraman Jason'a aşık oldu ve ona yardım etmek için kendi halkına ihanet etti. Altın Post efsanesinde Jason'ın başarısının ardında Medea'nın büyüleri ve zekası var.
Ancak Jason onu terk edince intikamı da bir o kadar korkunç oldu. Medea'nın hikayesi, aşkın bir kadını nasıl hem kahraman hem de bir trajedinin öznesi yapabileceğini gösteriyor. O, aşkı için her şeyi göze alan ama ihanete uğradığında efsanevi bir intikam figürüne dönüşen bir karakter. Türk mitolojisinin bilge kadını Ayaz Ana. Türk mitolojisinde Ayaz Ana, dünyanın yaratılışında Tanrı Ülgen'e yardım eden bilge bir kadın figürüdür. Efsanelerde o doğanın, hayvanların ve insanların koruyucusu olarak anlatılır. Ayaz Ana, kadının sadece aile içinde değil, tüm evrenin düzeninde önemli bir rol oynadığını simgeler. Onun hikayesi, eski Türk kültüründe kadının kutsal bir varlık olarak görüldüğünün en güzel örneklerinden biridir. Efsaneler, Ayaz Ana'yı hem bir ana hem de bir bilgelik kaynağı olarak anlatır. Erkekleri dize getiren savaşçı, Tomris Hatun. Massaget kraliçesi Tomris Hatun, Pers kralı Büyük Keyhüsrev'i yenen kadın olarak tarihe geçti. Oğlu savaşta öldürülünce ordusunu topladı ve Perslere karşı büyük bir zafer kazandı. Efsaneye göre Keyhüsrev'in başını kan dolu bir tuluma sokarak "Susadığın kana doy" dedi. Tomris Hatun, kadınların sadece bir eş ya da anne değil, aynı zamanda korkusuz bir savaşçı ve lider olabileceğini gösteriyor. Onun hikayesi, cesaretin cinsiyet tanımadığını kanıtlıyor. Hazın ve özgürlüğün simgesi, Atalanta. Yunan mitolojisinde Atalanta, hızına güvenen erkeklere yarışan ve onları yenen bir kahraman. Evlenmek istemediği için kendisiyle yarışta yenilmeyenle evleneceğini söyledi. Ancak altın elmalarla dikkati dağıtılınca yarışı kaybetti. Atalanta, kadınların da özgür iradeleri ve seçimleri olduğunu simgeleyen bir figürdü. Onun hikayesi, dönemin erkek egemen dünyasında bile kadınların kendi kurallarını koyabileceğini anlatır. Halk efsanesinin sadık kadın, aşık garibin Şahsenem'i. Türk halk edebiyatında aşk garibin sevdiği kadın Şahsenem, sevdiği adam için yıllarca bekleyen, ona sadık kalan bir figür. Şahsenem, halk hikayelerinde genelde erkek kahraman öne çıkar ama onun sabrı ve sevgisi hikayeyi asıl efsane yapan unsurdur. Şahsenem, Anadolu kadınlarının sabrını ve vefasını simgeler. Onun hikayesi, efsanelerde bile aşkın iki kişi arasında eşit bir fedakarlık olduğunu gösterir. Gerçek mi, efsane mi? Pocahontas. Amerikan yerli Pocahontas, İngiliz yerleşimcilerle yerliler arasında barış sağladığı söylenen bir figür. Gerçek hayatıyla efsaneleri birbirine karışmıştı. Ama onun hikayesi, kadınların barışın ve dostluğun sembolü olabileceğini gösterir. Pocahontas'ın hikayesi romantize edilmiş olsa da bir kadın figürünün iki dünya arasındaki köprü olarak anlatılmasının güzel bir örneğidir. Anadolu'nun unutulmuş efsanesi. Mavi gözlü prenses. Anadolu efsanelerinde mavi gözlü bir prensesin köylü bir gence aşık olduğu ve ailesinin baskısına karşı direndiği anlatılır. Prenses sonuna kadar aşkı uğruna her şeyi kaybetse de halk arasında onun cesareti ve aşkı hala anlatır. Bu hikaye efsanelerde kadınların sadece kurtarılmayı bekleyen değil, kendi seçimleri uğruna mücadele eden kişiler olduğunu bir kez daha gösterir. Gördüğün gibi efsaneler sadece kahraman erkeklerden ibaret değil. Kadınlar bazen bir aşkın, bazen bir savaşın, bazen bir barışın, bazen de bir intikamın en güçlü nedeni olabilir. Bu kadın figürleri yüzyıllardır anlatılan hikayelerin asıl kalbini olmuştur. Belki de asıl efsane onların gölgede kalmış hikayelerini yeniden gün yüzüne çıkarmak. Sen bu kadınlardan hangisini en çok etkileyici buldun? Yorumlara yaz. Belki onun hikayesini ayrı bir videoda detaylı anlatırız.